Selamlar. Bugünkü konumuz iç sıkıntısı. İçiniz sıkılıyor ama nedenini bilmiyorsunuz. Bundan dolayı diyebileceğiniz bir şey olmadı ama ruhunuz daralıyor ve hayattan keyif alamıyorsunuz. İfade edemediğiniz bir sıkıntı bu ve nedenini bilmiyorsunuz. Geçiyor bir süre bu sıkıntı, neşeleniyorsunuz, unutuveriyorsunuz ama sonra tekrar başlıyor o kemirgen duygu sizi ele geçiriyor yine. Devam etmesi halinde depresyona bile sebep olabilecek, hatta kişiyi yaşamaktan soğutacak kadar güçlü bir duygu iç sıkıntısı. İç sıkıntısının nedeni gelecekle ve geçmişle ilgili olmak üzere ikiye ayrılıyor. İlki, gelecekte yaşanacak olayları kuruntu halinde, önceden, yaşamadan kaygıya dönüştürmektir. Günün devamında ya da o hafta ya da önümüzdeki aylarda yaşayacağınız sevmediğiniz ya da zorlanacağınız bir olay olacak olması sizi iç sıkıntısına düşürür. Böyle bir beklentiyle zihinsel çarpıtma ve olayları gözünüzde büyütmeyle endişeye dönüştürürsünüz. Yaşayacağınız olay sanki baş edemeyeceğiniz bir şeymiş gibi gelmeye başlar. İç sıkıntısı daha da artar. Mesela önümüzdeki ay bir seminer vermeniz ya da bir sunum yapmanız gerek. Hazırlanıyorsunuz ama zaman yaklaştıkça korkularınız tırmanıyor. Siz bu süreçte bu konuyu düşünmemeye çalışıyorsunuz ama iç sıkıntınız buna izin vermiyor. Ruhunuzu daraltıp duruyor. En kolay çözüm korkularınızla yüzleşmektir. Alın kağıdı kalem elinize, niye, neden endişe ettiğinizi yazın. En kötü ne olabileceğini yazın. Dökün kağıda duygularınızı. Endişelerinizin karşısına olabilecek güzel senaryoları yazın. Görün bakın bu kadar endişe etmeye değmeyeceğini anlayacaksınız ve rahatlama gelecek. Eğer gerçekten çok kötü olaylar olacağına inanıyorsanız bu olayları kendiniz çağırdınız hayatınıza. Önce bunu kabullenin. Yeni bir hayata başlamak, güzel bir hayat için neler yapabilirsiniz, neleri değiştirebilirsiniz? Enerjinizi nasıl pozitifte ve yüksek tutabilirsiniz ona bakın. Yüzleşmeden kaçarak, yok sayarak, bastırarak kendinize sadece bir ya da iki seçenek hakkı tanırsınız. Çare yok dersiniz. Bunlar da sizi çözümsüzlüğe iter. Yalnız üstten olacağı çare yok, bir şey olmaz, geçer gider diyerek çocuk kandırır gibi yapamazsınız bu işi. Bir süre sıkıntı geçse de tekrar başlar. O korkutan duyguları ve düşünceleri eşelemeniz, gerçekten göndermeniz gerekir. İstanbul'dan Bursa'ya taşınacağımız zaman 1,5-2 ay kadar süren bir iç sıkıntısı yaşadım. Taşınmanın külfeti, yeni bir şehir, yeni bir çevre beni kaygılandırdı. Ama hepsiyle baş edemem diye bastırdım duygularımı, yok saydım. Bu da boğazımda, bağrımda, karnımda hissettiğim ağır bir ruh daralmasına neden oldu. Sonra tek tek yüzleştim korkularımla. Hepsini yazdım. Olumsuz ne kadar duygum varsa yazdım. Ve yazdığım cümleleri söylerken kendime EFT vuruşları yaptım. İçimdeki acı veren tüm endişeler, korkular aktı gitti. Sonra olumlu cümlelerle olacak olayları, yaşayacaklarımı söyledim. Güzel bir gelecek hayal ettim önümde. Çok şükür iç sıkıntısını tamamen gönderdim. Sorunların üstüne gittikten sonra şu şifa cümlelerini her gün söyleyin. Ben kendime güveniyorum. Bu işi ben kendi başıma sardım. Kendim Allah'ın izniyle çözerim. Allah bana yeter. Ben kendime yeterim. Allah hiçbir kulunu çözümsüz, çaresiz bırakmaz. Ben de her işimi en güzel şekilde tam bir tevekkülle çözer hallederim. Ben korkup kaçmak yerine üstüne gider ve kazanırım. İkinci iç sıkıntısı sebebi geçmişte yaşadığımız kaygıları, yaşanan olumsuz olayları ve duyguları görmezden gelip bastırmak, yok saymaktır. İç sıkıntısı sırasında ortada bir şey yokmuş gibi gelir ama önceki endişeleriniz, bastırdığınız kaygılarınız sonradan sıkıntı verir. Bu durumda sorun kendinize. Hayatımda beni etkileyen sorunlar neler? Bazen bağlantı kuramadığınız şeyler size sıkıntı verir. O sorunu olması gerekiyormuş gibi sürekli yanınızda taşırsınız. Sanki çaresi çözümü yokmuş gibi kabullenmiş devam edersiniz hayatınıza. Sanki o derdiniz sizin bir parçanızmış gibi, çözülürse biterse başka bir derdin gelip sizi bulacağını sanırsınız. Tamamen yanlış bir inançla olmayan bir sorundan kendinizi korumak için bu derde katlanırsınız. Ama bu sorunla yaşamak da ağır gelir, iç sıkıntısı derinleşir, kronikleşir. Devamı tabii ki hastalıklara kapı açar. Neden devam eden sıkıntılarımızı görmezden geldiğimizi anladınız değil mi? Çözemeyeceğimize inandığımız sorunları bastırırız, erteleriz, yok sayarız. Onlarla yaşamaya alıştırırız kendimizi. Daha doğrusu öyle sanırız ama bünyemiz, fıtratımız kabul etmez işte. Burada sorun başlar.
Yüzleşmek ve bitirmek gerekir endişeleri, kaygıları, devam eden sorunları. Kaçmak, ertelemek işe yaramaz yani. Tam tersi, ruh daralması gibi başka sorunlar doğurur. Kendimizi ikinci plana atmak hiçbir işe yaramıyor gördüğünüz gibi. Eller ne der aman diyerek geçip giderken ömür, sağlık da elden gidiveriyor. Bastırılmış duygular bizi en çok yaralayan ve iç sıkıntısına neden olan şey. Sinirlenirsiniz ama ifade edemezsiniz. Size yapılanı yutarsınız. Evliya gibi davranmaya çalışırsınız, içinize atarsınız. Ama bu ancak mutsuzluğunuza ve hastalanmanıza sebep olur. Biriyle tartışma yaşarsanız, anlaşmazlık çıksa kendinizi suçlarsınız. Yapmamalıydım, öyle söylememeliydim diye kendinizi yer durursunuz. Sanki herkes çok iyi ama siz cevap verdiğiniz için, alttan almadığınız için suçlusunuzdur. Herkesi idare eden olmak zorundaymışsınız gibi davranırsınız, kendinize kızıp durursunuz. İç sıkıntısı bağrınıza ya da midenize, karnınıza oturduğu zaman hiçbir şeyin tadı tuzu kalmaz. Bastırdığınız sorunların hiçbirini göremez ama iç sıkıntısını nedensiz halde yaşar bulursunuz kendinizi. Bugüne kadar ötelediğiniz, bastırdığınız duygular, sorunlar artık bir cevap, çözüm istiyordur sizden. Peki ne yapmanız gerekir? Tabii ki paket edip kaldırdığınız, naftalinlediğiniz eşyalarınız gibi onları da tek tek yazarak ele almanız gerekir. Görmekten kaçındığınız kişileri tek tek yazın. Telefonla bile konuşmak istemediğiniz kişileri yazın. Bunlarla yaşadığınız sorunları, olayları ve o olayda yaşadığınız acı veren duygularınızı yazın. Bu beklemiş, içinizdeki patlamış, ifade edemediğiniz duyguların boşalması lazım. Ne yapabilirsiniz? Size kolay gelen bir yöntem seçin. Birincisi çok kolay. O problemi kiminle yaşadıysanız sanki karşınızdaymış gibi bağırarak, haykırarak konuşun onunla. İçinizi dökün. Bırakın o sizi sıkan duygular boşalsın, aksın, gitsin. Bu sırada yastığa vurabilirsiniz. İkinci yöntem, gözlerinizi kapatın, içinizi dökerken o kötü olayı tekrar yaşayın. Duygularınızı ifade edin ve bu sırada kendinize EFT yapın. Duygu boşaltma tekniği EFT çok etkili bir yöntemdir. Kısa sürede çabuk sonuç alırsınız. Diğer videolarımda ve ikinci kitabımda anlattım bolca bu konuyu. Üçüncü yöntemse o sorun yaşadığınız kişiyle hala görüşüyorsanız ve hala ona karşı kendinizi ifade etmiyorsanız şu içinizdeki kötü olmamalıyım, alttan almalıyım, cevap vermemeliyim diyen sesi bir atın. Siz ne kadar kendinizi ezdirmeye devam ederseniz o kişi sizi üzmeye devam edecek ve siz de zamanla hem psikolojik hem de fiziksel olarak hastalanacaksınız. Kavga edin, hakaret edin, bağırıp çağırın demiyorum. Ama hakkınızı savunmanız, kendinizi ifade etmeniz ve kendinizi ezdirmemeniz gerek diyorum. Denge yasasına göre aşırı mütevazilik, alttan almak halifeliğinizi zedeler, sizi zavallı konumuna düşürür. Bunu hiçbir peygamber yapmamıştır. Aslında iç sıkıntısı, ruhunuzun daralması size tıpkı hastalıklar gibi bir uyarı, bir mesajdır. Onu da bir süre bastırmak, görmezden gelmek elinizde ama çare değil. Bir de şöyle bir inanış var ki kişi kendini kahin gibi görür, içim sıkılıyor, kesin kötü bir şey olacak diye düşünür. Ve tabii bu enerjisiyle kötü olayları kendisine çağırır. Sonra da bak ben demiştim der. İnandığınız şeyi yaşarsınız, hayat zannımız üzeredir. Kötü bir şey olacak düşüncesi tehlikeli bir düşüncedir. Tetikte olmayı gerektirir. Beklentiyle kaygıya dönüşür. Kalp çarpıntısı yapabilir. Kötü olabilecek olaylar teker teker zihne dolmaya başlar. Bu yüzden içim sıkılıyor, kötü bir şey olacak inancınız varsa böyle bir şey yok. Siz kahin değilsiniz. Ancak bu enerjiyle olumsuzlukları hayatınıza davet edersiniz. Bu inancınızı kırın, gönderin kendinizden. Bugünlük bu kadar diyelim. İç sıkıntılarınızı tamamen geçirdiğiniz, sorunlarınızı çözdüğünüz, yeni bir sayfa açtığınız güzel, hayırlı günler dilerim hepinize. İnsan kaybedince anlıyor elindeki nimeti. İnşallah şu salgın günlerinin bir an önce son bulması ve özgürlüğümüze kavuşmamız dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.